Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından aramıza katılan tüm takipçilerimize sevgiyle merhaba diyorum. Eğer bu videoma ilk kez izliyorsanız, ilk kez geldiyseniz Fal Kader ailesine hoş geldiniz. Belki de sizi buraya bir tesadüf değil, evrenin size vermek istediği bir mesaj getirdi. Kanalınızda kahve falı, sezgisel yorumlar ve enerji okumalarıyla sizlere rehberlik etmeye çalışıyorum. Unutmayın, bu yorumlar eğlence ve kişisel farkındalık amacı taşır. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edin, uymayanları ise evrene bırakın. Kolektif bir fal çünkü. Şimdi arkadaşlar, bu arada yeni gelenler için söylüyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer uyumlanırsanız. Böylece paylaştığım yeni videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Şimdi niyetinizi alın. Rahatça yerinizi alın. Ve bakalım bütün evren bugün sizin için hangi mesajları hazırlamış. İyi seyirler, sevgi ve ışık sizinle olsun diyorum. Ve fincanıma başlıyorum. Şimdi öncelikle burada arkadaşlar önce bir göz gezdirmek istiyorum. Gözüme çarpan figürleri size tek tek yorumlamak istiyorum. Evet. Şimdi fincanımızın dip kısmıyla başlayacağım. Tam orta kısmında, dip bölgesine yakın, yani tamamen dibinde burada bir ağız figürü görüyorum. Üstelik ağız öylesine belirgin ki dişleri bile seçiliyor arkadaşlar. Telveler iki yana doğru yayılmış ve bu sembolü daha da güçlendirmiş. Dudak gibi duruyor onlarda. Çok yakında duyacağınız önemli bir haberi ya da yapılacak ciddi bir konuşma işaret etti bana. Uzun zamandır söylenmeyen sözler artık dile gelebilir. İçinde kalan duyguların ifade edilmesi, bir yüzleşme, bir itiraf ya da beklediğiniz bir telefon görüşmesi gündeme gelebilir arkadaşlar. Şimdi ağız figürünün bu kadar belirgin çıkmış olması kelimelerin büyük bir etki yaratacağını gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde duyacağınız ya da söyleyeceğiniz sözlere dikkat edin. Bazen tek bir cümle hayatın yönünü değiştirebilir arkadaşlar. Burada önemli olan iletişimin doğru kurulması. Kırıcı sözlerden uzak durup karşınızdaki kişiyi de dikkatle dinlerseniz bu süreç sizin için hayırlı sonuçlar getirecek. Şimdi böyle yukarı doğru çıktığımda arkadaşlarım birkaç harf peş peşe geliyor burada. İlk olarak çok net bir şekilde A harfi görüyorum. Hemen yanında bir V harfi ve onun akabinde de bir M harfi belirginleşmiş. Bu son olarak da bir H harfi arkadaşlar dikkatimi çekiyor burada. Şimdi falda görülen bu harfler kişinin adının, soyadının, yaşanacak bir yerin ya da önemli bir olayın baş harflerini temsil edebilir. Bu harflerden biri doğrudan sizi ilgilendiriyor olabilir ya da yakın çevrenizden biriyle bağlantılı olabilir. Özellikle bir arada ve bu kadar belirgin olması yakın zamanda bu harfleri taşıyan bir kişiyle önemli bir görüşme, haberleşme ya da karşılaşma yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Bazılarınız için ise bu harfler yeni bir başlangıcın, bir teklifin veya uzun zamandır beklenen bir gelişmenin habercisi de olabiliyor. Kişiye özeldir çünkü. Siz hangi harfin size daha yakın hissettiğini düşünüyorsanız mesaj büyük ihtimalle o yönden size ulaşır. Şimdi burada
A ve V harflerinin hemen üzerinde sanki burası denizin derinliklerini andırdı bana. Mercanların arasında saçları belirgin şekilde görülen bir deniz kızı figürü. Bakın şurada. Sezgileri, gizemli enerjileri, çekim gücünü ve derin duyguları temsil ediyor. Şimdi mercanların arasında olması sabırla olgunlaşan, henüz tamamen ortaya çıkmamış bir kısmete ya da gizli kalmış bir gelişmeye işaret ediyor. Bazen en değerli şeyler tıpkı denizin dibindeki mercanlar gibi zamanını bekler arkadaşlar. Onun için A ve V harfleriyle birlikte çıkmış olması bu harfleri taşıyan bir kişiye duygusal ya da önemli bir bağ kurulabileceğini düşündürdü bana. Bazılarınız için bu tanışma, bazılarınız için ise uzun süredir sessiz kalan bir kişinin yeniden hayatınıza yaklaşması anlamına gelir. Aynı zamanda sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor. Her şey ilk bakışta görünmeyebilir, ancak doğru zamanı geldiğinde gerçekler su yüzüne çıkacak ve sizi mutlu edecek bir gelişme yaşayabilirsiniz diyorum burada. Şimdi bakın hemen şurada bir megafon benim dikkatimi çekti arkadaşlar. A harfinin hemen üzerinde. Sanki bir duyuru yapılacak, önemli bir haber herkese ilan edilecek ya da uzun zamandır beklenen bir konu artık sesini duyuracak gibi. Yani bu sembol haberleşmeyi, görünür olmayı ve dikkat çekecek gelişmeleri temsil ediyor. Şimdi megafonun hemen yanında ise oldukça geniş bir yol var burada arkadaşlar. Oldukça açık ve geniş, parça parça dizilmiş küçük kısmetler var bu yolda. Tek seferde gelecek büyük bir kazançtan ziyade peş peşe gelecek güzel fırsatlara, küçük ama bereketli gelişmeleri işaret ediyor. Şimdi önünüzde engelleri az olan ferah bir süreç diyorum ben buna. İş olabilir bu, eğitim olabilir, maddi konular ya da özel hayatınızla ilgili yeni kapılar açılabilir arkadaşlar. Yol boyunca karşınıza çıkacak her fırsatı değerlendirmek size daha büyük bir kısmete ulaştırabilir. Özellikle A harfiyle bağlantılı görünen bu sembol hemen yanında olması bu harfi taşıyan bir kişi, bir yer ya da önemli bir olay aracılığıyla sevindirici bir haber alabileceğinizi ve ardından yeni fırsatların peş peşe geleceğini düşünüyorum ben. Şimdi burada arkadaşlar bir kuş dibe yakın orta kısımda, bakın şurada bir kuş uçuyor. Ama kanatları açık ve sanki uçmaya hazırlanıyor ya da dikkatimi çeken başka bir detay ise arkadaşlar üstünde ve pardon, altında dallar olması. Bakın hem üstünde hem altında var. Adeta dalların arasında yolunu bulmaya çalışıyor bu kuş. Genellikle sevindirici haberleri, müjdeli gelişmeleri ve beklenen bir mesajı simgeler. Ama kanatlarının açık olması ise bu haberin artık size doğru gelmekte olduğunu gösteriyor. Şimdi dalların arasında ilerlemesi ise bazı küçük gecikmeler veya aşılması gereken ufak engeller olabileceğini anlatıyor bana. Şimdi ancak kuş yolundan vazgeçmiyor. Bu da beklediğiniz gelişmenin önünde bazı pürüzler olsa bile sonunda hayırlı bir sonuca ulaşacağına işaret. Şimdi önümüzdeki dönemde alacağınız bir haber, bir telefon görüşmesi ya da beklediğiniz bir cevap sizi rahatlatabilir arkadaşlar. Sabırlı kaldığınız takdirde bu güzel enerji sizin lehinize çalışacak gibi duruyor. Şimdi burada beni oldukça etkileyen bir sembol var arkadaşlar. Bakın hemen şurada, şimdi size de göstereceğim. Bakın burada beyaz bir süliyet bu. Sanki bir deveye, bakın devenin başı, sanki bir devenin üstünde. Üzerinde kaftanı andıran uzun bir kıyafet. Bu figür ağır ama kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Deve fal yorumlarında sabrı, dayanıklılığı, uzun yolculuğu ve emek verilerek kazanılan başarıyı temsil ediyor. Şimdi bu figürün açık renkte görünmesi
niyetlerin temizliğine, hayırlı gelişmelere ve korunmaya işaret arkadaşlar. Şimdi asıl çekici bir detay var burada. Çok temiz bir aydınlık kapı var. Bakın şurada. Ama bu hatta daha da bir zaman tüneli gibi duruyor. Yani bir geçiş noktası, bir sembol, bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlayacağı gibi. Hayatınızda sizi bambaşka bir sürece taşıyacak. Önemli bir kapı açılabilir. Bu bir iş fırsatı olur, bu taşınma olur, bu eğitim olur, yolculuk ya da özel hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç olabilir. Bakın devenin kafası, görüyor musunuz? Bakın daha da yaklaştırayım, siz de görün. Gördünüz mü? Yani acele etmeden ama kararlılıkla ilerlemenin sonunda hayırlı bir sonuca ulaşacağınızı söylüyor. Sabrınızın karşılığını alacağınız ve önünüze açılan bu yeni kapının size güzel fırsatlar getireceği enerjisi oldukça güçlü görünüyor burada. Tabii bu fal geleneğini detaylı, eğlence amaçlı, sembolik bir değerlendirmedir arkadaşlar, ama şu anda bizim gördüğümüz bu. Şimdi biraz daha sola gitmek istiyorum. Burada bir alev arkadaşlar. Bu sıradan bir ateş değil. Bakın şurada görüyor musunuz? Çok sıradan değil. Oldukça büyük ve dikkat çekiyor. Bir enerji taşıyor bu. Alevin tam ortasında oturan bir figür var. Bakın iki bacağını yana açmış. Şurada. İki bacağını yana açmış. Burada alevin ortasında oturuyor. Şimdi sanki bulunduğu yerde kararlı ve güçlü bir duruş bu. Fal yorumlarında alev tutkuyu, dönüşümü, cesareti ve eski yüklerden arınmayı simgeliyor. Ateş bazen zorlayıcı süreçleri de temsil etse de ardından gelen yenilenmeyi ve güçlenmeyi anlatıyor. Şimdi sağ tarafta ise elinde kocaman bir kalp olan şurada bir figür görüyorum arkadaşlar. Kalbini taşıyor. Bu kişi hiç çekinmeden aleve doğru yürüyor hatta. Bu sembol duygularını saklamayan, sevgisiyle hareket eden ve önemli bir adım atmaya hazırlanan birini işaret ediyor. Bazılarınız için bu bir barışma, bazılarınız için ise cesur bir itiraf ya da yeni bir başlangıç anlamına gelir. Bu iki sembol bir araya getirdiğimde sevginin korkuları aşabileceğini ve samimi duygularla atılan bir adımın önemli bir dönüşüm başlatabileceğini söyleyebilirim. Önünüzdeki dönemde kalpten gelecek bir konuşma veya beklenmedik bir duygusal gelişme yaşanabilir. Buradaki enerji oldukça güçlü ve değişimin kapıda olduğunu hissettiriyor burada. Çok da güzel çıkmış bana göre arkadaşlar. Şimdi burada yine silik ama oldukça dikkat çekici bir erkek figürü. Şurada bakın. Görüyor musunuz? Hatta bu erkek figürün belinde bir urgan bağlı arkadaşlar. Kaslı bir duruşu var. Yani onun için erkek diyorum. Boğum boğum çünkü vücudu. Fincanın ağız kısmıyla dip kısmına doğru bakıyor. Yani ağız kısmına çıkmış ve dip kısmına doğru bakan bir erkek figürü. Bakın şurada başı, vücudu ve belindeki organ. Arkadaşlar. Bazen sorumlulukları üstlenen yükleri ya da çözülmesi gereken bir bağı temsil ediyor. Ancak figürün dimdik durması tüm bu yüklere rağmen pes etmeyen, mücadeleyi ve güçlü bir karaktere işaret ediyor. Şimdi tam ayaklarının dibinde ise kocaman kulakları olan bir tavşan figürü var. Bakın şurada. Kulaklarını görüyorsunuz. Bir tavşan. Bu da beyaz bir tavşan.
temiz niyetlerle geleceğini ve hayırlı bir enerji taşıdığını düşünüyorum arkadaşlar. Ayaklarının ucunda çıkmış çünkü. Tavşan şansı, bereketi, hızlı gelişmeleri ve sevindirici fırsatları simgeler. Beyaz olması ise kısmetin temiz niyetlerle geleceğini düşündürdü bana. İkisini birlikte yorumlarsam omuzlarındaki yükleri hafifletecek güzel bir fırsatın yaklaştığını anlatıyor. Beklenmedik bir haber, yeni bir başlangıç ya da maddi manevi bir kısmet tam doğru zamanda karşınıza çıkacak. Özellikle sabır gösterenler için önünüzdeki süreç umut verici görünüyor arkadaşlar. Şimdi tabağımıza gelecek olursak bakalım tabağımızda neler çıkacak. Evet, bakın şimdi iri cüsseli kişi burada da çıktı, görüyor musunuz? Yani bu oldukça iri yapılı bir kişi. Bulunduğu yerde çok belirgin ve dikkat çekiyor. Fal yorumlarında böyle güçlü bir söyleyet, otoriteyi, sözü geçen bir kişiyi, koruyucu bir enerjiyi ya da hayatınızda etkisi olacak büyük birini temsil ediyor. Yakın zamanda hayatınıza etkisi dokunabilir arkadaşlar. Bir destek alabilir, önemli bir görüşme yapabilir ya da sizi yakından ilgilendiren bir konuda güçlü birinden yardım alabilirsiniz. Bazılarınız için bu figür aileden bir büyüğü, iş hayatında etkili bir kişiyi veya karakteri güçlü bir insanı simgeliyor. Şimdi figürün tabağa çıkmış olması ise bu etkinin çok uzak bir zamanda değil, yakın bir süreçte kendini gösterebileceğini işaret ediyor. Sabırlı olursanız bu kişinin desteğiyle ya da etkisiyle önünüzdeki bazı kapıların daha kolay açılacağını görebilirsiniz. Şimdi bakın elinde tutmuş olduğu sanki böyle bir sepet tutuyor, yani bir çanta tutuyor ya da, ama daha çok bana bir sepet gibi geldi arkadaşlar. Yani bunu sepet olarak yorumlamak istiyorum. Şimdi bereket dolu aslında. Bolluğu, bereketi, emeklerin karşılığını almayı ve peş peşe gelecek güzel kısmetleri simgeliyor. Şimdi bu figür size ulaşacak bir fırsatı, hediyeyi ya da maddi manevi bir kazancı temsil ediyor. Tanıdığınız biri ise eğer bu kişi, o kişiden gelecek bir destek veya sevindirici bir haber gündeme gelebilir. Eğer tanımadığınız bir enerji temsil ediyorsa hayatınıza beklenmedik şekilde gelecek ve elinde güzel fırsatlar taşıyan biriyle karşılaşmanız mümkün arkadaşlar. Dolu hissi alıyorum ben burada. Sepet enerjisinin yani güçlü olduğunu gösteriyor aynı zamanda figürün. Sabırla beklediğiniz bir konuda emeklerin karşılığını alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Ve bu bir erkek figürü bu arada. Şimdi burada ben bir karides mi diyeyim, kerevit mi diyeyim, yani böyle bir balık figürü, yani su figürü arkadaşlar, bir su bu. Daha çok kıskaçları olan, yengeç değil ama bu daha çok böyle hani kerevit derler, böyle denizde yine kıskaçları olan arkadaşlar ve onun hemen üzerinde de bir kuş, bakın kanatları havada, bu kerevitin kıskacına konmuş arkadaşlar bu kuş ve hemen yanında bir, bakın, Y harfi belirmiş, görüyor musunuz? Yani çok da güzel aslında. Bu deniz canlısı diyelim. Yengeç gibi değil. Bu da belirgin kıskaçları var. Suyun yüzünde duruyor.
sabrı, dayanıklılığı, çünkü koruyucu enerjiyi ve doğru zamanı beklemeyi diyelim biz buna. Çünkü şöyle söyleyeyim, dayanıklılığı derken onların üzerinde koruyucu bir kalkanları var biliyorsunuz. Şimdi buraya konan kanatları açık bir kuş. Üstelik kuş kerevitin kıskacına tutunmuş gibi görünüyor. Bu oldukça güzel bir sembol. Beklediğiniz bir haberin ya da mesajın sizi koruyan ve sağlam bir zemine oturacak bir gelişmeyle geleceğini anlatıyor. Aceleyle değil, doğru zamanda gelecek bir haberin enerjisini hissettim burada. Şimdi çok net bir Y harfi dedik. Bu Y harfi kişinin adının ya da soyadının baş harfi olabileceği gibi bir yerin ya da önemli bir olayın da işareti olabilir. Özellikle Y harfiyle bağlantılı bir haber, görüşme ya da karşılaşma ön planda arkadaşlar. Sabırla beklediğiniz bir konuda sevindirici bir haber alabileceğinizi söyleyebilirim. Y harfiyle bağlantılı kişi ya da gelişmenin bu süreçte önemli bir yol oynadığını gösteriyor. Enerji oldukça olumlu. Doğru zamanı bekleyin diyorum. Güzel bir kısmet kapınıza doğru geliyor. Şimdi burada iki kişi arkadaşlar, bakın, tek bir vücut, karşılıklı iki kişi. Bunlar bu biri kadın biri erkek, iki kişi bir tek bir vücut dedik ama erkek olanın tepesinde sanki bir düşünce var, bir hare var yani orada arkadaşlar. Şimdi bu kişiler tek bir bedenle birleşmiş gibiler. Güçlü bir bağı, ortak bir kaderi ya da birbirlerini derinden etkileyen iki insanı simgeliyor. Çünkü ikisi tek bir vücut. Dikkatimi çeken en önemli detay ise erkek figürün başının üzerinde belirgin hale ya da düşünceyi andıran bir şekil, yoğun düşünceleri, alınacak önemli bir kararı veya vicdan muhasebesini temsil ediyor olabilir. Bu iki kişi sizi düşünüyor olabilir ya da hayatınızla ilgili önemli bir konuda netleşmeye çalışıyor olabilir. Şimdi kadın ve erkek figürünün yan yana durması ise iletişimin güçleneceğini, aradaki bağın daha görünür hale geleceğini gösteriyor. Bazılarınız için de bu bir ortaklık, aileden ya da yakın çevreden iki kişiyle ilgili önemli bir gelişme anlamına da gelebiliyor. Kendinize göre alın arkadaşlar. Şimdi buradaki enerjiyi düşünerek atılacak bir adımın hayırlı sonuçlar getireceğini söylüyorum arkadaşlar. Acele etmek yerine doğru zamanı beklemek ve sağduyulu hareket etmek bu sürecin en önemli anahtarı diyorum size. Oldukça güzel, aydınlık bir faldı benim için. Çok da keyifli geçti bence. Evet, falım bu kadar arkadaşlar. Yani sonuna geldim falımın. Mesajlar sizlere ışık olmuş, kalbinize dokunmuştur umarım. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edin, uymayanları ise evrene bırakın diyoruz her zaman. Eğer yorumumu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilinizi de açın. Türkiye'den ve dünyanın neresinden beni izliyorsanız yorumlarda bulunduğunuz şehri veya ülkeyi yazmanızı çok isterim. Sizlerle orada buluşmak bana büyük büyük mutluluk veriyor. Bir sonraki fal yorumunda yeniden görüşmek dileğiyle sağlık, huzur, bereket ve güzel kısmetler sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgi ve ışıkla kalın. Efendim, iyi akşamlar.